Mutfağımızdan ve Antalya'dan herkese selamlar. Annemin her sene kavanoz kavanoz yaptığı yağlı kırmızı kapya biber turşusu tarifi ve Maraş biber turşusu tarifi paylaşmak istiyoruz. Çok lezzetli. Şimdiye kadar denemediyseniz lütfen mutlaka deneyin derim. Annem hazırlıyor, ben seslendiriyorum. 2 kilo kırmızı kapya biberleri yıkadı. Yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkarıp videodaki gibi doğruyor. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Tüm biberleri bu şekilde doğradıktan sonra geniş çukur bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı üzüm sirkesi katıyor annem. Su bardağı ölçümüz 200 miligram. Yani 300 miligram sirke kattı. Üzerine 1,5 su bardağı sıvı yağ yani zeytinyağı kullandık. Siz dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Yani ayçiçek yağı da olabilir ama zeytinyağı güzel bir tat aroma veriyor. Yağ ve sirke karışımının içerisine 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu serpip şöyle bir karıştırıyor. Fokur fokur kaynadıktan sonra içerisine doğramış olduğu biberleri bırakacak annem. Başta söylediğim gibi bu videoda 2 çeşit yağlı biber turşusu var. Bir kapya biberden hazırlıyor annem. Bir de acı severler için Maraş acı biberinden hazırlıyor. Şimdiki kapya biberden tatlı biber sevenler için harika bir seçenek. Kahvaltılık olur, akşam yemeğinde olur, istediğiniz vakitte tüketilebilir. Şöyle bir biberlerin rengi dönmesi gerekiyor. Kırmızıdan birazcık sarıya dönmesi gerekiyor. Sararınca oldu demektir. Annem kavanozların içerisine bir kepçe yağlı biberden koyup üzerine 2-3 diş sarımsak ekliyor. Ama bu sarımsaklar küçük olduğu için büyük bir tane de yeterli olur. Ve doğramış olduğu maydanozlardan ekliyor. Sonrasında tekrar biber koyup aynı işlemi tekrarlayacak. Yani biberden sonra sarımsak ve tekrar maydanoz ekleyip bütün kavanozları bu şekilde dolduruyor annem. Üzerlerine de bir fiske kaya tuzu bırakıyor. Yani 2-3 tane ancadır. Kaya tuzu, iri kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hem lezzet veriyor hem de uzun ömürlü oluyor. Hepsine tuz ilavesi yaptıktan sonra tencerenin içerisinde kalan yağlı, sirkeli karışımdan üzerlerine ekliyor annem eşit bir miktarda. Bakın çok güzel oldu. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Harika oluyor. Bu arada sıfır kapak kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü eğer kullanılmış kapak yaparsanız tam vakumlanmayabilir ve böyle bir sıvı akması olabilir. Yani bozulur konserveleriniz. Biz her konservemizde sıfır kapak kullanıyoruz. Bugüne kadar çok şükür annemin hiç atmadı. Rabbim göstermesin de. Çünkü emek ve malzeme harcanıyor. Yani kıymetli bence yani. Tüm annelerimizin ellerine sağlık. Bakın şöyle sıkıca kapattıktan sonra göstereceğiz tekrardan. Biz güneş görmeyen kilerimize saklıyoruz ve kavanozun kapağını açtıktan sonrasında tüketeceğimiz kadar alıp gerisini buzdolabına kaldırıyoruz ki bozulmasın diye. Şimdi Maraş biber turşusuna geçiyoruz. Annem bunu pazardan aldı. Maraş biberi acı oluyor. Şöyle artı şeklinde kesik atıyor uçlarından. Çok fazla derin olmayacak şekilde uçlarından artı şeklinde kesiyor. Videodaki gibi. Hem Maraş biberi hem balık biberi gibi biber var uzunlamasına ve küçük bodur bodur biberler. İki çeşitten de yapacak annem. Gerçekten harika oluyor. Bu arada biberleri yıkamıştık. Annem saplarını kesti. Vaktinizi almamak adına o kısımları göstermedik ama söylemek istedim. Şimdi üst su bardağı zeytinyağını bir kabın içerisine alıyor annem. Kullandığımız su bardağı ölçüsü 200 miligramdan yani 600 miligram zeytinyağı oluyor. 4 su bardağı kadar da üzüm sirkesi ekliyor. Yani 800 miligram. Sirkemizi de ekledikten sonra üzerine su ekleyeceğiz. Biz hazır su kullanıyoruz. Hem erimemesi için hem de bizim sularımız kireçli olduğu için 4 su bardağı kadar su ilavesi yapıyor annem. Tabii ki de sevgisini de katıyor içerisine. Sevgi olmazsa olmaz. 8 yemek kaşığı da iri kaya tuzu ekliyor. Yani mutlaka iri kaya tuzu olması gerekiyor. Sofralık tuz kullanmanızı tavsiye etmeyiz.
Dediğim gibi hem lezzetli olması için hem de uzun ömürlü olması için 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 4 yemek kaşığı da şeker ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştıracağız. Sonrasında geniş, çukur bir tencerenin içerisine döküyor annem. Sosu kaynatmaya koyacağız. Yüksek ateşte fokur fokur, büngül büngül kaynasın. Üzerine de kesik attığımız biberleri ekliyor annem. Önce bu biberleri ekliyor, sonrasında küçük biberleri ekliyor. Yani pişme süreleri farklı olduğu için bu biraz daha sert, o biraz daha çabuk piştiği için sonra ekliyor. Bunu birazcık kaynatacak. Tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Bu arada kullandığımız malzeme ölçülerini de açıklama kısmına yazıyoruz. Dilerseniz yorumlara yazarsanız oraya da cevap vermeye çalışırız elimizden geldiği kadarıyla. Üzerine de 2 baş sarımsak ekliyor annem. Gerçekten sarımsak çok güzel lezzet veriyor. Bakın şöyle bir güzel kaynadı. Bu arada videomuzun sonunda mutfağımızdan da kareler var. Düzenimizi sevenler için sonuna ekledik bu sefer. Şimdi şöyle bir karıştırıyor annem. Bakın biberler oldu. Ondan sonra temiz, güzel kavanozlara dolduracak annem bir huni yardımıyla. Dediğim gibi başta konservelere 0 kapak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yani dilerseniz sadece bir çeşit biberden de yapabilirsiniz. Sadece burada çeşitliliği göstermek istedik. Sadece kısa olan Maraş biberinden de yapılabilir. Uzun olandan da yapılabilir. Tatlı kırmızı biberden de yapılabilir. Tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Ölçülerimize uyarsanız çok lezzetli bir yağlı kırmızı biber turşusu elde edebilirsiniz. Suyu kaynatıp üzerlerine birer kepçe olacak şekilde döküyor annem. Kalan sosumuzu tüm hepsine paylaştırdıktan sonra 2 geri bir ileri olacak şekilde kapaklarını kapatıp ters çeviriyor. Sıkıca kapatın ki vakumlansın. Sonrasında güneş görmeyen yerde saklayabilirsiniz. Biz kilerimizde saklıyoruz. Açtıktan sonra da mutlaka buzdolabına kaldırın. Bir küflenme, ekşime olmasın yani. Kapağı açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında bekletiyoruz. Evimizden, mutfağımızdan da kareler ekledik sonuna. Bu arada güzel yorumlarınızı okuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından izleyen takipçilerimiz yazıyor. Çok mutlu oluyoruz. Lütfen nereden izlediğinizi yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Kışlık hazırlıklar başladı çok şükür. Elimizden geldiğince annem hazırlıyor. Ben de seslendirip paylaşıyoruz. Aysel'in Yemekleri YouTube kanalında birçok kışlık tarif mevcut. Oynatma listelerine bakarsanız karşınıza çıkacaktır. Arama motoruna da Aysel'in Yemekleri, kış hazırlıkları veya turşu tarifleri yazarsanız hemen karşınıza çıkacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.